isteyen arkadaşları sadece şunu söylemek istiyorum. Bir şey kanıtlamak için değil, benim gibi aynı deneyimleri yaşayan insanlarla bu konuları ve onların deneyimlerini öğrenmek istediğim için, kendimi yalnız hissettiğim için, bu sadece bana has bir şey mi yoksa bunu yaşayan birçok insanın olduğunu düşündüğüm için ben bunları paylaştım. Bir şey kanıtlamak amacım değildi. Kendi deneyimlerimi paylaştım. Ve birçok insanın da bunu yaşadığını ben YouTube videolarında gördüm. Sadece bana has bir durum değildi. Bunu böyle özel bir durum gibi kendimi özel göstermek gibi bir şekilde, bir niyetle, kötü bir niyetle yapmadım. Bunu sizlerle o yüzden paylaştım. Bunun altına birçok yorum yapmışlar, küfür etmişler. Sen kimsin? Bana yazmışlar ki biz Hz. Muhammed geldi inanmadık ki sana inanalım. Birçok İslam düşmanı, din düşmanı insanların saldırısı, kötü kelimeleriyle biraz üzüldüm. Allah için şimdi yani biraz kırıldım yani. Çünkü öyle ağır kelimeler ediyorlar ki sen peygamber gelmedi ki biz inanmadık diyor. Geldi inanmadık ki sana mı inanalım? Bu çok ağır kelimelerdi. Yani sadece ben deneyimlerimi paylaşmak istedim ve bu hakaretleri hak etmediğimi düşünüyorum. Bu yaptığınız çok çirkin. Hani bu şekilde beni incitirseniz resmi makamlara size başvururum yani arkadaşlar. Bu yaptığınız hoş değil. Siz inanmıyorsunuz diye diğer insanların da inancına saygı duymanız çok yanlış yani. İnanmayabilirsiniz. Yani siz inanmıyorsunuz diye de sizinle aynı fikirde olmak zorunda değildir insanlar. Bu saygı insani bir haktır yani. Başka birinin fikrine saygı duymak, eleştirecekseniz üslubuyla eleştirmek, insanın kendine yakışan davranışıdır. Bu hiç hoş değildi. Ben istesem mesela bu konuşmaları, bu ağır konuşmaları listeleyip şikayet edebilirim. Ama uğraşmak istemiyorum. Yani onlarla uğraşacak halim de yok. Benim zamanım ve vaktim çok değerli. Hiç uğraşacak halim yok, emin olabilirsiniz. Sadece mesajlarınızı okuyup siliyorum arkadaşlar. Okuyorum ve siliyorum. Yani ben bunu niye okudum diyorum bazen de. Yani şunu söyleyeyim size. Bu size videomun sonunda bir şiir göndereceğim arkadaşlar. Bunu okuyun, tamam mı? Niçin kağıttan okuyorsunuz? Beni anlamadığınızı düşünüyorum. Beni anlamadığınız için size Niyazi Misri Hazretlerinin bu şiirini videonun sonunda bir yazı şeklinde göndereceğim. Okursunuz inşallah arkadaşlar. Beni o zaman anlarsınız. Hani anlayanlar anlasın. Anlamayan insanlar için kendimi yormuyorum. Ben zaten anlayan insanlara ve bu deneyimi yaşamış insanlara bu konuları anlatıyorum. Ve birçok insan da benim gibi birçok şey yaşamış, hatta birebir yaşamış, birçok deneyimi olan insanlar ve beni yönlendirdikleri bir site vardı. Ben açtım, baktım arkadaşlar, benim yaşadığım şeylerin aynısını yaşayan insanlar var. Birebir aynısını yaşadım. Birebir söylenenlerin aynısını ben yaşadım. Ve ben hiç farkında olmadan onların söylediği duaları da etmişim. 10 kere İhlas suresi demişlerdi, bir Fatiha suresi, salavatlar, söylediklerine göre salavatlar vardı. Bunların hepsini zaten ben ettiğim zikirlerde salavat getiriyorum. Kelime-i tevhid çok çekiyorum. Yani bunları zaten okuduğum şeylerdi benim, okuduğum surelerdi. Kanıtlamamı istemişler bana, yani söylediklerini kanıtlayabilir misin demişler. Bunlar kanıtlanacak şeyler değildir arkadaşlar. Bu maneviyat şeyleri asla kanıtlanacak şeyler değildir. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Zaten bunlar dini konulardır. Bu vicdani konulardır. Bu herkesin içine doğacak şeyler değildir yani. Bazen seçilmiş insanlar da olabilir. Allahu Teala'nın sevdiği kullar, seçtiği insanlar, hidayetin nasip edildiği kulları anlatıyorum ben zaten. Nasibiniz yoksa gökyüzünden güneşi ve ayı indirseler, Allah nasip etmediyse bunu asla anlayamazsınız. Birilerine de sadece bakışınız yeter, anladınız mı? İnsan bir insanın kalbini anlıyorsa, mesela eşleri düşünün. Bir insan aynı evde yaşıyorsa suratındaki ifadeden, beden dilinden anlar. Bakışından anlar. Hani beni anlamanızı beklemiyorum. Bu deneyimleri yaşayan insanlar için anlatmıştım ben bunları.
Onlar da yaşamışlardır. Benimle deneyimlerini paylaşsınlar diye bu konuyu paylaşmıştım. Pişman da değilim. Birkaç kendini bilmez de bana bunları saydı diye de ben yaptığım şeye pişman değilim yani. Moralimi de bozacak değilim. Yani bunu bilmenizi istedim. Yani yine de hoş şeyler değil ya. Yaptığınız hoş bir şey değil yani. Bana sormuşlar ki arkadaşlar, şimdi ben onu anlatayım size. En çok sorulan sorulardan biri de hangi duaları ettin? Bunları gördün diye soru sormuşlar yani. Astral seyahat nedir? Astralden neler olur? Hangi duaları ettin abla demişler. Hani biz de yapmak istiyoruz. Bunu insanlar yaşayabilir ama bunun farkında olmazlar arkadaşlar. Astral seyahat nedir biliyor musunuz? Size onu anlatayım ben. Astral seyahat ruhunuzun gezmesidir arkadaşlar. Uykudayken, uykuyla uyanıklık arasındayken ruhunuzun, hani bedeninizle değil de bedensiz ruhun seyahatidir. Bedensiz ruhun seyahatidir. Belli bir bağlantına, gümüş kordon denen bir bağlantı ile bağlı olduğunuzu ve bazen bilinçli olur lüsut rüyalar, yani uyanık, yarı uyanık rüyalar olur. Rüyada olduğunuzu fark edersiniz. Bu yarı uyanık rüyalarda rüyalarınızı yönlendirebilirsiniz. Bilinçli olursunuz. Bunun bir rüya olduğunu düşünürsünüz. Yani istediği yere de giden insanların olduğunu duymuştum yani ben. Ben bunu isteyerek yapmadım. İsteyerek yapıldığını da bilmiyorum, yaşamadım yani. Benim gittiğim yerler, astral seyahat yaptığım yerler, genelde benim bir anda uykuyla uyanıklık arasındayken gözümü açıp da gittiğim yerlerdi, götürüldüğüm yerlerdi. Yanımda rehber varlıklar oluyor. Rehber varlıklar olduğunu da böyle hiç yüzlerini görmeden sana bir iki insan oluyor ve bilgi veriliyor arkadaşlar. Bu dualardan sonra benim bu uyanışım nasıl başladı size anlatayım yani. Çocukluktan beri olan bir şeydi. Ben anlatayım size. Yani kaç yaşındaydım diyeyim. 9 yaşında, 7-8 yaşındaydım ya. Evet, 2'ye gidiyordum yani. 6 yaşında başladıysam 2'de 8 yaşındaydım. 8 yaşındaydım, o boşluğu hissettim yani. Tuhaf geldi. Her şeye yabancı olduğumu hissettim. Sanki yaşadığımız alemden başka bir alem varmış gibi hissettim. Her şeye yabancıydım. Gideceğimiz bir yer olduğunu düşündüm ve İslam'a hep yakın bir çocuktum ben. İslam'ı seven bir çocuktum. Benim ailemde hiç bana İslam'ı baskılayan kimse olmadı. Çünkü ben öksüz ve yetim büyüdüm. Ben evlatlık büyüdüm. Babam bacısına vermiş beni, halamla eniştem, yani annem babam dediğim insanlar büyüttü. Onların elinde büyüdüm. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yattığı yerler incitmesin. Onların sayesinde bu zamana geldim. Yani ondan sonra ne oldu diyeceksiniz. Belli bir uyanış yaşıyor. İnsan isyan ederse musallata oluyor arkadaşlar. Benim isyanım, benim çocuğumun ölmesiyle ben isyan ettim. Maalesef, Allah affetsin. Çocuktum, 15 yaşındaydım. Çocuğum kucağımda öldü ve ben çok üzüldüm. Bu acıyı ruhum çok zor kaldırdı ve çok seviyordum. Ben çocukları çok seven bir çocuktum yani. Çocukları çok seviyordum. Onlarla sohbet ederdim. Çocukların neye ilgisi var? Onları keşfetmek hoşuma giderdi. Verdiği cevaplara gülerdim. Çok akıllı sorular soruyorlar. Çünkü Allah'ın bir mükafatı çocuklar. Çocuk sevmeyen insanlardan hayır gelmez. Yani bir insan bir çocuğa, o meleğe böyle sevgi dolu bakmıyorsa bir sorun vardır. Hani oturup çocuklara, mesela komşunun çocuklarını toplardım. Onlarla 2-3 tane kız çocuğu gelirlerdi. Benim oğlum ölmüştü. Onlarla sohbet ederdim. Onlara sanki eve gelmiş büyük bir misafir gibi çay yapardım. Beni çok severlerdi. Şerife teyze, Şerife abla, bize çay yapar mısın? Hadi bize çay koy. Böyle bir rahatlıkları vardı çocukların yanında. Bir kere çocuklar sizi çok seviyor. İyi insan olunca çocuklar sizi çok seviyor. Çocukların gözü hep üstünüzde oluyor. Hayvanlar sizi çok seviyor. O enerjiye, tamam mı? Güzel insanlar, iyi insanlar geliyorlar, masumlar. Hani bir hayvan düşünün, sizi hiç tanımasa gelip yanınıza sokuluyor. Bir çocuk düşünün. Ben mesela temizlik şirketlerinde çok çalıştım. Evlerine gittiğim insanların çocukları gelip kucağıma oturuyordu. Kucağıma oturur, o çocuklar beni çok sever. O çocuklarla çok ilgilenirdim. Sanki bir mıknatıs gibi çocukları ve hayvanları iyi insanların çektiğini düşünüyorum. Allahu Teala güzel insanlara bir enerji verdiğini düşünüyorum.
Çünkü içinde kötülük olmadı mı o enerjiyi o meleklerin hissettiğini düşünüyorum. Hani melekleri görmek çok zor. Sen nasıl gördün melekleri? Böyle neredeyse küfür edecekler bana. Haşa. Şunu hiç düşünmüyorlar. Her insanın yanında kaç tane melek var. Bakın kağıtları çeviriyorum arkadaşlar. Kağıtlara da takılmayın. Kağıtların çok önemi yok. Ben sadece size olan saygımdan şaşırmayayım diye sıraladığım için kendi yazdıklarımı okuyarak bakıyorum. Yani unutabiliriz. İnsanız yani kendi yaşadıklarım. Zaten deneyimlerimi anlatıyorum. Bunlara takılmayın. Hani bunlar nedir biliyor musun? Okyanusu geçip de derede boğulmak gibidir ya. Derede boğulmayın.